Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patikli iplerden kullandım. Kartopu Flora, renk kodum K760. Patiğimde kullandığım şişlerimizi 3 numara hanımlar, böyle kısa 2 şiş ile patiğimi yaptım. Hemen modelimi göstereceğim. İşte modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar, inceli, çok güzel, çok şık, hoş bir model yaptım. Buraları hatta hanımlar böyle açılıyor incilerimiz. Düğme niyetine ince diktim. Siz düğme de kullanabilirsiniz. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Hemen yanlarını göstermek istiyorum. Bu şekilde burgu detaylarımız var. Patiğimizin taban kısmı, topuğumuz. Bu şekilde. Hanımlar, patiğimin bu yan bölümlerini, buraları misinalı şişlerle yapabilirsiniz. Fakat ben misinalı şişleri rahat kullanamadığım için tamamen arka bölümlerinde de böyle kısa şişler kullandım. Hiç vakit kaybetmeden hemen modelimize başlayalım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Sizler patiği büyük yapmak isterseniz eğer ilmek sayılarını fazla yapabilirsiniz. Hemen örerken de sizlere bunu hatırlatacağım. Patiğin sağ ve sol ayağı farklı yapılıyor. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi sol ayağını yapmıştım. Şimdi sağ ayağını yapacağım. Sağ ayağı yaparken sol ayağının da nasıl yapıldığını sizlere söyleyeceğim. Patiğimize burun kısmından başlayacağız hanımlar. 8 ilmek olarak. Bu şekilde 8 adet ilmeğimi atıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7, 8. Hemen şu ipimin ucunu burada kendisine bağlayacağım. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Geri döndüğümüzde şöyle bakın, arka yüzdeyiz. Bu aşamada hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ilk sıramda ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Hanımlar, bu aşamada artık artırmalarımızı yapacağız. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra ve son 2 ilmek kalana kadar örüp bu şekilde buralarda artırmalarımızı yapıyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. Şimdi bu burgulu modelimize başlayacağız ön yüzde. Burgu modelimiz 4 ilmekten oluşuyor. Burgulu olan ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz. Burgunun sağında ve solunda kalan ilmekleri de haroşa olacak şekilde öreceğiz. Ben haroşayı örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya hanımlar şöyle bir adet artırmamı yaptım. İlk artırmamı yapıyorum. Şimdi ortadaki 4 ilmeğim hanımlar, bu aşamada burgu olan ilmeğim, bunu düz olarak öreceğim. Bakın, ortadaki 4 ilmeğimi düz örüyorum. Arka yüzde bu burgulu olan ilmeklerimi ters öreceğim. Bakın, burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen bu sol taraftan da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde şişimizde 10 ilmeğimiz oldu şu anda. Geri dönüyorum, arka yüzdeyiz. Arka yüzde hanımlar, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Üçüncü ilmeğimi de ördüm. Düz ördüm. Haroşa olacak çünkü buralar. Ortadaki dörtlü burgu yapacağım ilmeklerimi arka yüzde ters örüyorum. Şu dördüncü ilmeğim ve diğer 3 ilmeğimi yine haroşa, yani düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Tekrardan ilk kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmekten sonra hemen artırmamı yaptım. Bakın, yanında bir ilmeğim daha var. Bunu da yine düz ördüm. Ortadaki dörtlü ilmeğin burgu olacağı için düz örüyorum. Ardından hemen yanına bakın, 4 burgu ilmeğimin ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha ördüm ve son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Şişimde 12 ilmeğim oldu. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde kenarlardaki haroşalarımı düz öreceğim. Kenardaki 4 ilmeğimi haroşa düz ördüm. Şu ortadaki burgulu olan 4 ilmeğimi ters örüyorum arka yüzde. Ve kalan 4 ilmeğim de haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bu sıra artırmalarımız yapacağız. Ve burgumuzu da bu sıramızda yapacağız hanımlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Yanına 2 ilmek daha haroşamı ördüm. Bakın, ortadaki dörtlü ilmeğime geldim. Burgumu yapacağım. İkinci ikili ilmeğimle hanımlar ilk ikili ilmeğimi yer değiştirerek burgumu yapıyorum. Bakın.
Bu şekilde ikişer ikişer ilmekleri yer değiştiriyorum. Burguyu bu şekilde yapıyoruz. Sonra sırasıyla yer değiştirdiğim ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum. İlk burgumuzu hanımlar burada yaptık. Şimdi hemen burada kenara geldik. 2 ilmek daha örüyorum. Son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 14 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi burgumuzu yaptık hanımlar. Her 5 sırada bir burgumuzu tekrar edeceğiz. Diğer burgumuzu yapacağız. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenarlardaki haroşalarımı haroşa öreceğim. Sadece burgu olan ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın 4 tane burgulu ilmeğime geldim. Burgudan sonraki ilk sıramız hanımlar. Bu arka yüzde burgudan sonraki ilk sıramızı ördük. Burgu olan ilmeklerimi ters ördüm. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Yanına hanımlar haroşalarımı ördüm. Tekrardan burgu olan 4 ilmeğimi de ön yüzdeyim. Düz örüyorum. Burgudan sonraki ikinci sıramız oluyor bu. Arka yüzde ilk sırayı yapmıştık. Ön yüzde ikinci sıramızı yapıyoruz. Tekrar son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yaptım yine. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 16 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kenarlardaki haroşalarımı düz öreceğim. Burgu olan 4 ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 4 tane burgu ilmeğim ters örüyorum. Şimdi burgudan sonraki 3. sıramız oldu bu hanımlar. Arka yüzde. Örüyorum ilmeklerimi. Kenar ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artırmalara yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum yine. Kenarlardaki haroşalarımı yine haroşa örüyorum. Bu da burgudan sonraki 4. sıramız oluyor. 4 burgu ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum. Tekrardan soldaki haroşalarıma geldim. Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi de hanımlar 18 tane ilmeğimiz oldu şişimizde. Geri döndük. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz ve burgudan sonraki 5. sıramız bu hanımlar arka yüzde. Ön yüze geçtiğimiz anda yine burgumuzu yapacağız. Her 5 sırada bir bu şekilde burgumuzu yapıyoruz. Burgu olan ilmeklerimi sadece ters örüyorum. Kenarlardaki haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam edeceğiz ve burgumuzu da yapacağız yine bu sıramızda. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum buraya. Ortadaki burgu ilmeklerime kadar yine haroşalarımı örüyorum. Bakın ortadaki dörtlü ilmeğime geldim. Yine aynı şekilde burgumu yapacağım. İkinci ikili ilmeğim ile ilk ikili ilmeğimi bu şekilde yer değiştiriyorum. Sonra yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın yine burgumuzu yaptık buraya. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapıyorum ve kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde böylece 20 ilmeğimiz oldu. Artırma işlemine 26 ilmeğimiz olana kadar devam ettireceğiz. Daha büyük 39, 40, 41 numara yapmak isteyenler 26 değil de 28, 30 ya da 32 ilmek olana kadar artırabilirler. Hemen geri dönüyorum. Benim bu defa ipim ince çıktığı için hanımlar, bu da önemli bir detay. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Haroşa ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kenardaki aradaki 4 tane burgu olan ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 4 ilmeğime geldim. Bunları ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Burgumuzdan sonraki yine ilk sıramızı yaptık hanımlar arka yüzde. Tekrar her 5 sırada bir burgu yapmaya devam edeceğiz. Ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. İlmeklerimi yine düz olarak öreceğim. Burgumuzdan sonra ön yüzde ikinci sıramızı yapıyoruz şu anda. Bakın 4 tane burgu ilmeğime geldim. Ön yüzdeyim, bunları düz örüyorum. 3, 4. Kenardaki haroşalarıma geldim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 22 ilmeğimiz oldu hanımlar şimdi de. Geri döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Burgudan sonraki de 3. sıramız oluyor bu arka yüzde.
Kenarlardaki haroşalarımı düz örüyorum. Sadece 4 tane burgu olan ilmeğimi arka yüzde olduğum için ters örüyorum. Ve kalan ilmeklerimi de yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tekrar ön yüzdeyim. Artırmalarıma devam edeceğim yine. Burgumuzdan sonraki 4. sıramızı yapacağız bu sıramızda. Hemen 2. ilmeğimi ördüm. Artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi tamamen ön yüzde düz olarak öreceğim. Devam ediyorum. Bakın 4 tane burgu ilmeğim. Bunu da yine düz örüyorum. Ve yandaki haroşalarımı örmeye başladım şimdi. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de hanımlar burada 24 ilmeğimiz oldu. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Haroşa ilmeklerimi haroşa öreceğim. 4 tane burgu ilmeğimi arka yüzde ters öreceğim. Bu da burgumuzdan sonraki 5. sıramız oluyor hanımlar. Bakın burgu olan 4 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Tekrar burgumuzu yapacağız. Çünkü bir önceki burgudan sonra 5 sıra örmüş olduk. Son kez de artırmalarımızı yapacağız. Bu sıradaki yaptığımız artırma ile birlikte toplam 26 ilmeğimiz oluyor. 2 ilmek ördüm. Hemen artırmamı yaptım. Dediğim gibi büyük yapmak isteyenler artırmalara biraz daha devam edecekler. Birkaç sıra daha. 2 ilmek ördüm. Hemen artırmamı yaptım. Şimdi burgu olan ilmeklerime kadar yine haroşalarımı örüyorum. Bakın ortadaki dörtlü burgu ilmeğime geldim. Yine ikinci ikili ilmeği alıyorum. İlk ikili ilmek ile yer değiştiriyorum hanımlar bu şekilde. Sonra yer değiştirdiğim ilmeklerimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde ve tekrar haroşalarıma geldim. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Son kez burada artırmamı yapacağım. Bakın hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Bakın hanımlar burada 1, 2, 3 tane burgumuzu yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimin tamamını gördüğümüz gibi örüyoruz. Haroşalarımı haroşa olarak örüyorum. Ortadaki 4 tane burgu ilmeğimi ters örüyorum. Burgudan sonraki bu ilk sıramız oluyor hanımlar. Yine haroşalarıma geldim. Haroşalarımı da sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Artık artırma işlemi yapmayacağım ben hanımlar. 26 ilmek üzerinden devam edeceğim. Bu şekilde. Şöyle baktığımız anda hanımlar burada 1, 2, 3 tane burgumuzu yaptık. Ben bu patiğimin ön bölümüne toplamda bakın 1, 2, 3, 4 tane burgu yaptım. Şimdi hanımlar bu şekilde zaten ilk burgudan 3. burgudan sonra arka yüzde ilmekleri bir sıra ördük. 5 sırada bir burgu yapacaktık. Şimdi 26 ilmek üzerinden buraya 4. burgumuzu yapalım. Gelelim sonra birlikte patiğimizin bu ön bölümüne geçelim. Evet hanımlar 4. burgumu yaptım geldim. Arka yüzde de ilmekleri gördüğüm gibi ördüm. Tekrardan ön yüzde ve arka yüzde yeniden ilmeklerimizi bir sıra daha öreceğiz hanımlar. Yine kenarlardaki haroşalarımı örüyorum. Dört tane burgu olan ilmeğimi de yine düz ördüm. Yine kenarlardaki haroşalarımı haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Sonra düğmeli bölümü açacağız hanımlar. İlmeklerimi örüyorum yine. Haroşalarımı haroşa olarak ördüm. 4 tane burgu olan ilmeğimi ters örüyorum. Yine kalan haroşalarımı haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada sağ patik ve sol patiğin yapılışı ayrılıyor, değişiyor. Gördüğünüz gibi bakın bu sol ayak. Sol ayak için bu ilikli bölümler hanımlar şu bölüm.
Sol tarafa doğru görünüyor. Bakın sol tarafta. Sağ ayağınki de sağ tarafta olacak. Şimdi hanımlar ben sağ ayağını yapacağım. Sağ ayağı yaparken 16 ilmeğimi öreceğim hanımlar. 16 ilmeğimi öreceğim. 16 adet ilmek. Yine bu aşamada hanımlar bakın. Burayı başlatırken bu sağdaki ve soldaki şeylerimizle, burgularımızla başlayacak. Hanımlar ben bu burguları şöyle yaptım. Benim 26 ilmeğim vardı. Kenara 5 ilmek haroşa bıraktım. Ardından burgumu yaptım. Eğer ki siz 28 ilmek olarak başladıysanız kenarda 6 ilmek haroşa bırakacaksınız. 30 ilmek yaptıysanız 7 ilmek haroşa bırakacaksınız. 32 ilmek yaptıysanız da 8 ilmek haroşa bırakmanız gerekiyor kenarlarda. Onu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle 10 adet ilmeğimi öreceğim. Yine burada hanımlar 5 tane ilmeğimden sonra buradaki 4 ilmeğimi bu şekilde 3, 4 burgum için ayırdım. Buraya 6 ilmek daha öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani hanımlar bir dakika sayalım. Toplamda buradan 16 ilmek örmemiz gerekiyordu. 3, 6, 9, 12, 15 bir ilmek daha örüyorum 16. Bu sol tarafta da hanımlar burada da toplamda 10 ilmeğimiz kalacak. 10 ilmek burada kalacak hanımlar. Sağ ayak için böyle. Eğer ki siz sol ayağı yapacaksanız sol ayağı yapıyorsanız bu hanımlar ilk sağ tarafa 10 ilmek öreceksiniz. Sol tarafta 16 ilmek bırakacaksınız. Tam tersi olacak. Şimdi ben sağ ayağı yaptığım için sağ tarafa 16 ilmek bıraktım. Sol tarafı yaparken de hanımlar dediğim gibi bu kenara ilk 10 ilmek öreceksiniz. 10 ilmek de bu sol tarafta kalacak. Şimdi buradaki 10 ilmeğimiz bekleyecek hanımlar. Burada 7 kişiniz varsa ilmekleriniz bu bölümde burada bekleyebilir. 7 kişiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. İlmeklerin burada önemli olan ilmeklerin kaçmaması. Şimdi geri dönüyorum. Buradaki 10 ilmeğim burada beklesin hanımlar. Benim 7 kişim olduğu için şişimde bekleteceğim. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar bu aşamada hemen şöyle bir sayalım. Bu kenardaki 7 adet ilmeğim haroşa olacak. Bakın burada 7'şer ilmeğim haroşa olacak. Şu bölümler haroşa. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu defa burada tırtıklı bir görüntü oluşmasını istiyoruz hanımlar. Bu nedenle ipim önden gelecek şekilde ilk ilmeğimi örmedim. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimi ördüm. 7 ilmekten sonra hanımlar bakın burada burgu için 4 tane ilmeğimi arka yüzle ters örüyorum. Yandaki burguyu başlatıyoruz. Ve kalan 5 ilmeğimi de haroşa yani düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük ön yüzdeyiz. Eğer ki sol tarafı yapıyorsanız hanımlar bu sağ taraftaki 10 ilmek bekleyecek. Aynen benim yaptığım gibi sol tarafı yapacaksınız. Yapılacak işlem bu. Tek fark bu. Sayıları falan her şeyi aynı. Her iki patikte de. Tekrardan ön yüzdeyim. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. Kenarda 5 ilmek haroşamı örüyorum. Burgulu olan 4 ilmeğimi şimdi ön yüzdeyim. Yeniden düz örüyorum. Kenardaki 7 haroşamı düz olarak örüyorum. Buradaki 16 ilmek üzerinden hanımlar işlemi yapacağız. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İpimi yine önden gelecek şekilde şöyle bıraktım. Kenarda tırtıklı görüntü oluşmalı hanımlar. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşamı düz örüyorum. Burgum için 4 ilmeğimi ters örüyorum. Ve son 5 ilmeğimi de haroşa düz örüyorum. Bende 26 ilmek olduğu için 5 ilmek. 28 ilmekse burada 6 ilmek haroşa olacak. Böyle haroşa sayıları birer birer artacak. İlmek sayılarınız fazlaysa şayet. Evet hanımlar şimdi yeniden ön yüzdeyim. Yine kenardaki 5 ilmeğimi öreceğim. Bu aşamada hanımlar ilk burgumu yapacağım buraya. Yine ikinci ilmeğimi alıyorum. İkinci ikili ilmeğimi alıyorum. İlk ikili ilmeğimle yer değiştirerek ilmeklerimi öreceğim. Şöyle ilmeklerimi yer değiştiriyorum. Sonra yer değiştirdiğim 4 ilmeğimi sırası ile düz olarak örüyorum. Bir şekilde ilk burgumuzu yaptık. Şimdi kenara hanımlar bu şekilde 7 tane haroşamı örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. İpimin önden gelecek şekilde bakın buralarda tırtıklı görüntümüz oluştu. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı düz öreceğim. Şimdi burgumuzdan sonraki ilk sıramız arka yüzde burgu ilmeklerimi yine ters örüyorum. Bu yanlarda da yine 5 sırada bir burgu yapacağız hanımlar. Kenardaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Burgudan sonraki ilk sıramızdı bu. Şimdi geri dönüyoruz. Bu 16 ilmek üzerinden bu şekilde devam ediyoruz hanımlar bu aşamada. Tekrardan kenar ilmeğimi aldım. Kenardaki 5 haroşamı örüyorum. Burgumuzdan sonraki ikinci sıramız 4 ilmeğimi düz ördüm. Yine kenardaki 7 haroşamı düz olarak örüyorum. Sonra iliklerimizi açmaya da başlayacağız hanımlar bir sonraki sırada. Tekrar geri döndüm. İpimi yine şu şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek haroşamı örüyorum. Burgu olan 4 ilmeğimi ters örüyorum. Kalan 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Bu aşamada tekrardan burgumuzdan sonraki 4. sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. Yine kenardaki 5 haroşamı örüyorum. Burgu olan 4 ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi hanımlar bakın burada 7 tane haroşamız vardı. Burada hanımlar bakın 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oluştu. Her 4 diş haroşada bir bakın buraya iliklerimizi açacağız düğmemizin geçmesi için. Bu aşamada hanımlar siz eğer ki sol ayağı yapıyorsanız İlk 2 ilmeği ördükten sonra bu ilikleri açacaksınız. İlk 2 ilmeği ördükten sonra ilik açacaksınız. Şimdi sağ ayağı ördüğüm için hanımlar bakın 1, 2, 3. 3 ilmek ördüm. İpimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın iliğimi yaptım. 3 ilmek ördüm. Artırma yaptım. Kesim işlemi yaptım. İliğimi burada açtım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Eğer ki hanımlar siz dediğim gibi bu sol tarafı yapıyorsanız şayet bu taraftan yapılacak çünkü sol taraf. Bu sol tarafı yaparken hanımlar yapacağınız işlem şu. İlk 2 ilmeği öreceksiniz. Sol şişte çünkü 16 ilmek olacak. İlk 2 ilmeği ördükten sonra artırma yapacaksınız. Kesim yapacaksınız. O şekilde sol ayağını iliğini açacaksınız. Tek fark bu. Şimdi ilk iliğimizi açtık. 4 haroşada bir ilik açıyoruz hanımlar. Şimdi geri döndüm. İpim karşıda. Yine bakın şöyle ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. Bu ilik açtığım ilmeklerimi falan hepsini bakın böyle düz olarak örüyorum. Bakın burada delik bir görüntü oluştu. Buradan düğmemiz geçecek. 7 haroşamı ördüm. Burgumun 4 ilmeğini arka yüzde ters örüyorum. Burgumdan sonraki bu 4. 5. sıram sonuncu sıram hanımlar. Ön yüzde yeniden burgumu yapacağım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Bu kenarımızda da hanımlar bakın ilmeklerimiz böyle V şeklinde. Buna dikkat edelim. Buralardan ilmekler çıkaracağız çünkü yanlarını yaparken. Şimdi tekrar ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Buraya bu şekilde 5 ilmeğimi ördüm. Yine burgumu yapıyorum. İkinci ikili ilmeğim ile ilk ikili ilmeğimi yer değiştiriyorum. Sırasıyla bu ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde. 7 haroşamı yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın iliğimizden sonra buraya bir diş haroşamız oluştu bile. Her 4 diş haroşada bir ilik açıyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Hanımlar ben bu patiğimin şu bölümünü bakın. Şu bölümünü şurayı burada 15 diş haroşa olana kadar ördüm. Burgularıma da yine aynı şekilde devam ettim. Şu anda baktığımız anda burada 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşamız oluştu. Bakın kenardan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu bölümde hanımlar toplamda sol patik için de geçerli. Bu sağ patik için de geçerli. Burada hanımlar her 4 diş haroşada bir böyle iliğimizi açacağız. Burada da toplam 15 diş haroşamız olana kadar bu kenarımıza 16 ilmek üzerinden örelim. Burgumuza da aynı şekilde devam edelim. Bu bölümü hanımlar tamamlayalım gelelim. Sonra bu haroşalı boğaz kısmını sizlere anlatacağım. Evet hanımlar ben bu bölüme 15 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. O zamana kadar da bakın 3 tane düğme iliğim oluştu. Şimdi bu boğazlı kısmından şey yapacağız hanımlar. Bakın bu boğazlı haroşalı bölümünü yapacağız. Bunun için de öncelikle sıra sonuna kadar öreceğim. Çünkü bu taraftan ilmek atacağız boğazımız için. Yine kenardaki 5 haroşamı örüyorum. Sol kenarı yaparken de hanımlar sol patiği yaparken de bu defa sol tarafta olması gerekiyor. İlikli bölüme kadar örmeniz gerekiyor ilmekleri. Yine burgulu olan 4 ilmeğimi düz ördüm. 7 haroşamı da düz örüyorum. Tam bu ilikli olan bölümden sol patikte de aynı işlem geçerli. Bakın buraya 7 adet ilmek atacağım. 7 ilmek şişime. Bakın şu birinci ilmeğim. 2 3 4 5 6 ve 7.
7 ilmek atıyorum. Şimdi geri döndüm hanımlar. Burada ilmek sayılarımız arttı. 16 ilmeğimiz vardı. 7 ilmek daha attık. 23 ilmek oldu. Tekrar 16 ilmek kalana kadar kesim yapacağız hanımlar. Yine haroşaya devam ediyoruz burada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikinci ilmeğimi örüyorum. Üçüncü ilmeğim. 4, 5, 6 ve 7. ilmeğimi örerken hanımlar öndeki 2 ilmeği keserek öreceğim. Sol patikte de aynısını yapacağız. 7. ilmeği örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. Kesimimizi yapacağız. 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Şimdi geri döneceğiz. Sol tarafta da yine aynı işlem geçerli. İpimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Sol tarafı örerken bu ön tarafa denk gelecek. Yine fark etmiyor. Aynı şekilde ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri döndük hanımlar. Yine ilk ilmeğimi şöyle örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Kesimimi yapıyorum. Bakın burada arka yüzde böyle kesimler oluyor hanımlar. Şu an arka yüzdeyiz. Sol kenarı yaparken de sol patiği yaparken de ön yüzde kesimlerimiz oluyor. Yine fark eden bir şey yok. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Geri döndüm. Yine arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi geri döndüğümüzde hanımlar bu haroşalı bölümde 3 diş haroşamız oldu. Şimdi tekrardan en son bu bölümdeki iliğimi de açacağım. Burayı açacağım hanımlar. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hanımlar bu aşamada iliğimizi hemen açıyoruz. İkinci ilmekten sonra ipimi şişime bir kere doluyorum. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın burada da iliğimizi açtık. Son iliğimizi açtık haroşalı bölümde. Siz ön tarafı yaparken hanımlar kenarda sol patiği yaparken bu ilik açma işini ön yüzden yapılıyor. İlk 3 ilmeği örün. Artırma yapın. Öndeki 2 ilmeği kesin. Bu şekilde iliğinizi açabilirsiniz sol patikte. Şimdi geri dönüyorum. Yine ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğim, ikinci ilmeğim, 3, 4, 5, 6, 7. ilmeğimi örerken şişimden de bir adet ilmek alıyorum. Keserek örüyorum. Tekrardan geri dönüyorum. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi, üçüncü ilmeğimi sırasıyla sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın haroşalı boğazımız oluşuyor burada. Tekrar geri döndüm. Arka yüzdeyim yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm. 7. de öndeki 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde. Bakalım kaç ilmeğimiz kalıyor burada? 4, 8, 9, 10, 11 ilmek burada var. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Demek ki daha 2 ilmek daha keseceğiz hanımlar. 16 ilmek kalana kadar bu kesim işlemini gerçekleştireceğiz. Yine geri dönüyorum. Sol kenarda da yine aynı şekilde, sol patikte de yine aynı şekilde yapacağız hanımlar. 16 ilmek kalana kadar kesimlerimize devam edeceğiz. 6 ilmek ördüm. 7. de yine kesimimi yapıyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Tekrar geri döndüm. Son kez kesimimi yapacağım hanımlar. Şişimde böylece 16 ilmeğim kalacak. 5 ve 6. ilmeğimi ördüm. 7.yi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. Keserek örüyorum. 7 ilmek burada var. 4, 8, 9 ilmek de burada var. 16. Artık kesilecek ilmek kalmadığı için hanımlar ilmeklerimi tamamen sıra sonuna kadar öreceğim. Bakın 4 tane ilmeğim, burgu ilmeğim olduğu için ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerim haroşa olduğu için düz örüyorum. Burgumuza yine devam ediyoruz hanımlar. Şimdi geri döndük. Burada 16 ilmeğimiz var. 16 ilmek üzerinden kenarımızı yapmaya devam edeceğiz. Yine burgumuza da devam edeceğiz hanımlar. Bakın burgumuzdan sonraki bakın burada ön yüzde 4. sıramız olacak. 4 ilmeğimi düz örüyorum. Ve kenarda yine 7 ilmek haroşam var bu bölümde. 7 haroşamı düz olarak örmeye devam ediyorum yine. Tekrardan geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz.
Öncelikle 7 haroşamı öreceğim. Tekrardan bu yan bölümlerinde burgu olan ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. Bakın 4 tane burgu ilmeğimi arka yüzde ters ördüm. Burgumuzdan sonraki 5. sıramızda bu. Kalan 5 ilmeğimi de düz yani haroşa olarak örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Artık buralarda tırtıklı görüntü oluşturmaya gerek yok. O tırtıklı bölümü bu aşamada yapmıştık. Kenarlarımız bu şekilde görünebilir. Devam ediyorum. Bu sıramızda yine burgumuzu yapacağız hanımlar. Öncelikle 5 ilmek haroşamı ördüm. Ardından bakın şu ikinci ikili ilmeğim ile ilk ikili ilmeğimi yine yer değiştirip burgumu yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde yine her 5 sırada bir burgumuzu yapıyoruz. Kalan 7 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. 16 ilmek üzerinden bu yanımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu yanımızı yapacağız. Sağ patik olduğu için elimdeki. Bu sağ taraftan devam edeceğiz. Sol tarafı yapanlar sol tarafı aynı şekilde yapmaya devam edecekler. Şimdi hanımlar ben bu patiğimin kenarına ne kadar ördüm, ne kadar yaptım hemen söylemek istiyorum. Şu burguları sayarak gittim hanımlar. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 burgumuz olmuş. Ben kenarda 10 adet burgu olana kadar patiğimi yaptım. Sizler mutlaka hanımlar bu bölümü de ayağınıza ölçün, patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki bakın şöyle patiği alıyorsunuz. Gerçi bu sol ayak mı oluyor? Şu ayağı almam lazım. Sağ ayağı almam lazım. Evet bakın. Şu şekilde olacak. Şöyle ayağınızın burnundan itibaren şöyle açayım burayı bir. Bu şekilde ölçeceksiniz. Patiğinizin arka bölümünü şu haroşalı bölümü orta tarafa tutun. Arka bölüm hanımlar topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Hani bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Sonra yok benimki büyük oldu sizin verdiğiniz ölçülere göre. Yok benimki küçük oldu. Yok oldu olmadı gibi yorumları kabul etmiyorum. Baştan uyarıyorum. Lütfen ayağınıza ölçerek yapın. Çünkü herkesin ölçüsü farklı olabiliyor hanımlar. Şimdi hep birlikte dediğim gibi ben 10 tane burgu yaptım. Bu kenarımızı tamamlayalım gelelim ölçülerimize göre. Sonra diğer kenarımıza birlikte başlayalım. Evet hanımlar ben buraya 10 tane burgumu ördüm yaptım. Geldim sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. burgumu yaptım. Sol patiği yaparken bu bölüm sol tarafta olacak hanımlar. Sağ patiği yaparken de sağ tarafta olacak. Bunu da yeniden tekrar edeyim size. Yaptıktan sonra hanımlar bu bölümde arka yüzden kesimimi yapacağım. İlmeklerimi keseceğim artık. Dediğim gibi siz ayak numaranıza göre 11 tane 12 tane de burgu yapabilirsiniz. Ya da 9 burgu bile yapabilirsiniz. Bu tamamen ayak numaranıza göre değişiklik gösterebilir. İlmeklerimi ikişer ikişer kesiyorum hanımlar. Esnek bir kesim yapıyorum burada. Patiğimizin topuk kısmını yaparken bu kesim yerlerinden bakın burada ilmek yerleri var. Buralardan ilmekler çıkartacağımız için ilmekleri rahat çıkartabilirim diye esnek bir kesim yapıyoruz. Bakın burada son ilmeğim kaldı. Bunu da yine kesiyorum. En son buraya tığ ile şöyle sıkıca 2 tane bir zincirimi çekeceğim ve ipimi de keseceğim hanımlar. Bu şekilde. Patiğimizin bu kenarını tamamladık. Şimdi hanımlar sol kenara geçeceğiz. Sağ patiğimizin sol kenarına geçeceğiz. Eğer ki sol patiği yapıyorsanız sağ kenara yapacaksınız hanımlar. Bu 10 ilmek çünkü sağ tarafta kalmıştı. Bu aşamada burada 10 ilmek var hanımlar. 16 ilmek üzerinden yapmıştık bu bölümü. Burada da 16 ilmek üzerinden yapacağız. Burası içinde hanımlar bakın haroşalı bölümden itibaren bakın. Şu elimizi koyduğumuzda arka yüzden hissediyoruz. Şu kenarlardan 6 ilmek çıkaracağım. Bakın bu bölümden. Hemen haroşalı bölümün altından girerek bakın. Şu ilmek aralarından girerek tam haroşaya başladığımız yerin altından girerek bakın. Şişimi takarak haroşalı bölümlerin arkasından ilmek çıkartıyorum. 6 tane ilmek çıkaracağım hanımlar bu şekilde. 4 ilmeğim oldu. Bakın doğru yerden çıkartalım. Sırasıyla 3-4 ilmek oldu. Şu 5 şişimi takarak arka haroşa başladığım yerden şöyle ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi burada da 16 ilmeğimiz oldu. Bu alt bölüme de hanımlar bakın şöyle ilmek çıkartmış olduk hemen. Düğmelerimi açarak size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bakın şu bölümden. Patiğinizin eğer ki bakın bu sol ayaktı. Sol tarafı yaparken hanımlar buradan içten girerek yapmıştık. Şimdi sağ ayağı yapıyoruz. Diğer taraftan yani bu şekilde içeriden girerek ilmek çıkarttım. Burada da 16 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Bakın bu bölümler haroşa olacak. Buralara da zaten düğmelerimiz dikilecek. Şimdi devam ediyorum. Buradan ipimi ekleyeceğim hanımlar.
şöyle arka yüzden ipimi ekleyerek devam edeceğim. Bu tarafta haroşalı boğaz yapmayacağız. 16 ilmek üzerinden boylu boyunca öreceğiz hanımlar. Haroşalı boğazımızı sadece bu tarafta yapmıştık. Bakın diğer tarafımızda öyle yok. Tamamen 16 ilmek üzerinden patiğimizi öreceğiz. Hemen ipimi bu taraftan ekliyorum. İlk 2 ilmeğimi hemen ördükten sonra hanımlar buraya düğümümü atacağım. Şöyle ipimiz patiğimiz sökülmesin diye. Bu kenarımızda 7 ilmek haroşamız olacak hanımlar. Bakın 3 ilmek oldu. Yine burada bu tarafta da hanımlar bu ilikli bölümde 7 ilmek haroşa yapmıştık. Burada da 7 ilmek haroşa olacak. Şu 4, şu 5. ilmeğim, şu 6, şu da 7. 7 haroşadan sonra hanımlar bakın şu anda biz şöyle ön yüzde görünüyoruz. Ön yüzdeyiz. Bu aşamaya 4 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4. Burgumuz için 4 ilmek düz ördüm. Kalan 5 ilmeğim haroşa olarak öreceğim. Bakın bu şekilde hanımlar kenarımızı başlattık. İçeriden ilmekler çıkararak. Buraya da yine burgu yapmaya devam edeceğiz. Şimdi arka yüzdeyim. Dediğim gibi eğer ki 30 ilmek 28 ilmek yaptıysanız sadece şu kenarlardaki 5 ilmek haroşam var mesela. 28 ilmekse yine bu tarafta 6 ilmek haroşa olacak. Şişinizde de 16 değil 17 ilmek olacak mesela. Ya da 30 ilmek yaptıysanız kenara 7 ilmek haroşa bırakıyorsunuz. Şişte de toplam benden 2 tane fazla 18 tane ilmeğiniz oluyor. İlmek sayıları bu şekilde artmış oluyor hanımlar. Şimdi geri dönüyorum. Yine kenardaki 5 ilmek haroşamı bakın arka yüzdeyim hanımlar düz olarak örüyorum. 4 tane burgu olan ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. Şu 4. ilmeğim ve 7 haroşamı düz örüyorum. Patiğimizin bu kenarı bu şekilde devam edecek. Sağ patiğimin sol kenarı. Şimdi geri dönüyorum. Eğer hanımlar sol patikteysek de sol patiği yapıyorsanız da bu sağ taraftaki kenarınız bu şekilde devam edecek. Böyle gördüğünüz gibi bu kenar şu anki yaptığım gibi devam edecek. Hemen yine 7 tane haroşamı öreceğim. Ardından yine bakın burgu olan 4 ilmeğimi ön yüzde olduğum için düz örüyorum. 5 tane haroşamı yine düz öreceğim. Bu şekilde geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde sadece haroşalarımı düz öreceğim. Burgu olan 4 ilmeğimi ters öreceğim. Bakın 5 haroşamı ördüm. Burgu olan 4 ilmeğimi de burada ters örüyorum. Yine bu bölümdeki 7 haroşamı haroşa olarak örüyorum. Geri döndük hanımlar. Bu aşamada bakın böyle tırtıklı görüntü oluşmasına gerek yok. Kenarımızı normal düz olarak örüyoruz. Sadece üste gelen bölümde bakın şurada tırtıklı görüntü oluşturmuştuk. Ama bu bölümde normal ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu sıramızda yine burgumuzu yapmaya başlayacağız hanımlar. İlk burgumuzu yapacağız. Öncelikle 7 ilmek haroşamı ördükten sonra burgumu yapacağım. Bakın burada 4 ilmeğim vardı. Yine ikinci ikili ilmeğim ile ilk ikili ilmeğimi yer değiştirerek burgu modelimi kurmaya başlayacağım. Sol kenarımda. Bu şekil. Kalan 5 ilmeğim haroşa düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk burgumuzu burada yapmış olduk. Şimdi arka yüzde öreceğiz. Bir burgudan sonra bir sıra olacak. Ön yüzde öreceğiz 2 sıra. Arka yüzde öreceğiz 3. Ön yüzde öreceğiz 4. Arka yüzde 5. Ardından tekrar ikinci burgumuzu yapacağız. Yani burada da yine her 5 sırada bir burgumuzu yapacağız. Bu sıramızda yine 16 ilmek üzerinden devam edecek. Hanımlar toplamda biz bu kenarımıza diğer kenarımıza 10 tane ben burgu modeli yapmıştım. Sol kenara da aynı şekilde 16 ilmek üzerinden 10 tane burgumu yapacağım. Siz bu diğer kenara kaç tane burgu yaptıysanız bu kenara da aynı sayıda burgularınızı yapmalısınız hanımlar. Burgu sayıları eşit olacak. Şimdi hep birlikte bu kenarımızı diğer kenarla aynı olacak şekilde 16 ilmek üzerinden tamamlayalım, gelelim. Sonra birlikte kesimimizi yapacağız ve patimizin tabanını sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet hanımlar, patiğimin diğer kenarında tamamladım. Geldim 10 tane burgu yaptım. Bu tarafa da yine diğer tarafıyla aynı şekilde. Şimdi burada da hanımlar ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak.
Hanımlar diğer bu sol ayağımızda önce patiğimizin bu sol kenarını yapıyorduk. Sol kenarından sonra da bu sağ kenarı yapılıyordu. Burada da tam tersi oluyor. Önce sağ kenarımızı yaptık. Sonra da sol kenarımızı. Bu şekilde son ilmeğim kaldı. Bunu da yine bu şekilde kestim hanımlar. Şimdi hanımlar diğer işini yaparken ilk bu tarafı yapıyorduk. Sonra ipimizi kesip diğer tarafı yapıyorduk. Diğer taraftaki ipi de kesiyorduk. Fakat bu sağ ayağımızı yaparken hani burada ipimizi kesmeye gerek kalmadan zaten önce bu sağ tarafını yaptık. Şimdi sol tarafını yaptık. Burada diğer patiğin işini yaparken burada yeniden ipi eklemek zorundaydık. Ama burada eklemek zorunda değiliz. Şimdi patiğimizin hemen şu kenar bölümünü yapacağız hanımlar. Şu kenar bölümündeki haroşalarımızı yapacağız. Dediğim gibi videonun başında da söyledim. Buralarda hanımlar bakın şu şekilde burası da zaten açılıyor rahatlıkla. Misinalı şiş kullanılabilir. Fakat ben misinalı şişlerle gerçekten çok zor çalıştığım için normal küçük şişlerimle devam edeceğim. Sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek bakın şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkartacağım. 3 ilmeğim oldu burada. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Ben burun kısmına kadar bakın burun kısmı hariç hemen başlangıç yerine kadar ben bu bölümden toplamda 44 tane ilmek çıkarttım. Gösterdiğim gibi hani kenar ilmek yerlerinin iki kanadına birden girerek bu şekilde sırasıyla 44 ilmek çıkarttım. Siz bu aşamada hanımlar bu kenarı daha fazla yaptıysanız buradan çıkartacağınız ilmek sayısı 44'ten fazla olacaktır. Ya da daha kısa yaptıysanız ayak numaranız küçüktür belki. Buradan çıkarttığınız ilmek sayısı da 44'ten az olacaktır. Bu tamamen ölçülerimize göre 3-5 ilmek değişiklik gösterecektir. Bu gayet doğal. Benim ölçülerime göre ben 44 tane ilmek çıkarttım. Şimdi burun kısmına kadar olan ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. Evet hanımlar buraya kadar 44 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi burun kısmında hanımlar 8 ilmek olarak başlamıştık. 8 ilmek başladığımız yerden 8 ilmek çıkaracağız. Misinalı şiş kullananlar aynı şişle çıkartmaya ilmeklerine devam edebilirler. Benimki kısa şiş olduğu için hani ilmekler sığmadığı için diğer şişimi alıp buraya ilmek çıkaracağım. Bakın şu ilk başlangıç yerimiz biraz sık olduğu için hanımlar buradan ilmek çıkartırken şöyle tığımdan yardım alacağım. Bu şekilde 8 ilmek başlamıştık. 8 ilmek başladığım yerden böyle 8 adet ilmeğimi çıkaracağım. Şu ikinci ilmeğim bakın başlangıç yerinde ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartıyorum. 3 oldu. Şu 4. ilmeğim 5, 6, şu 7. ilmeğim. Şu da son kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. 8. 8 ilmek başladığım yerden 8 ilmek çıkarttım. Şimdi diğer kenara geçiyoruz hanımlar. Burada da yine diğer kenarda olduğu gibi kenar ilmek yerlerine girerek bakın. İlmeğin iki kanadına birden girerek yine ilmek çıkartmaya şöyle devam ediyoruz. Bakın gayet kolay ilmek çıkıyor buralarda. Ben diğer tarafa hanımlar 44 ilmek çıkartmıştım. Bu tarafa da yine aynı şekilde 44 ilmek çıkaracağım. Siz kaç ilmek çıkarttıysanız diğer tarafa bu tarafa da yine aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Şimdi hanımlar sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde alıp gelelim. Evet hanımlar bu kenardan da 44 tane ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Buralarda haroşa örgü uygulaması yapacağız. Yani ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde hanımlar ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. Ben haroşa örgüyü düz olarak ördüğüm için ilmeklerimi bu şekilde düz olarak örüyorum. Haroşa tekniği ile patiğimizin bu kenarlarını tamamlayacağız. Bu şekilde. Ama şöyle baktığımız anda buraya şöyle bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde ilk bu şişimizi sonra burundaki ilmeklerimizi diğer şişimizdeki ilmeklerimizi bu şekilde sıra sonuna kadar dolanarak haroşa olacak şekilde öreceğiz. Bir diş haroşa olacak böylece. Sonrasında tekrardan bu bölümlere gideceğiz geleceğiz haroşa olarak öreceğiz hanımlar. Ben bu patiğimin şu kenarına toplamda burada 4 diş haroşa olana kadar devam ettim. Bu bölümü 4 diş haroşa olarak ördüm hanımlar. Sizler burayı daha büyük yapıyorsanız patiğinizi 40-41 numara 5 ya da 6 diş haroşa örebilirsiniz buralara. Bu şekilde haroşa olacak. Bakın burada bir diş haroşa görüntümüz oluştu bile. Bu kenarımızda hanımlar toplamda bu şekilde 4 diş haroşamız olana kadar ya da siz dediğim gibi artırabilirsiniz haroşa sayısını. Bu şekilde hanımlar örelim gelelim kenarlarımızda 4 diş haroşa görüntüsü olana kadar. Sonra da birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar bu kenarlarımızda 4'er diş haroşamız olana kadar bakın
Bu bölümleri ördüm geldim. Şimdi hanımlar patiğimizin tabanına başlayacağız. Tabanın için öncelikle bu ilk şişimdeki 44 ilmeğim vardı. Hepsini öreceğim. Öncelikle hanımlar ilk şişimdeki 44 ilmeğimi öreceğim. Orta kısma geleceğim. Burundan başlayarak patiğimizin tabanını yapacağız. Öncelikle ilmeklerimi yine burada düz olarak yani haroşaya devam ederek örüyorum. Tamamen haroşa örgü olacak artık hanımlar. Buralar normal düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum. Evet, 44 ilmeğimi ördüm. Şimdi burun kısmına geldim. Patiğimin burnunda hanımlar 8 adet ilmeğim vardı. Öncelikle bu 8 ilmeğimi öreceğim. Bu burun bölümünde 14 ilmek olana kadar kenarlardan ilmekler alacağız. Fakat öncelikle bu ilk 8 ilmeğimi yine örüyorum. Ardından şişimden 1 adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 9 ilmeğimiz oluyor. İlmeğimi ekledikten sonra geri dönüyorum. İpim bu aşamada hep karşıda olacak ve ilk ilmeğimi örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi örüyorum. Orta kısımda 9 ilmeğim oldu. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Şu 9. ilmeğim. Yine şişimden 1 adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Böylece orta kısımda 10 ilmeğimiz oluyor. Tekrar geri döndüm. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu orta kısımdaki 10 ilmeğimizi öncelikle öreceğiz. Şu 9, şu da 10. ilmeğim. Yine şişimden 1 adet ilmeği örerek orta kısma ekliyorum. Orta kısımda 11 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu bölümdeki 11 ilmeğimizi örüyoruz. Şu 11. ilmeğim ve şişimden 1 adet ilmeğimi örerek orta kısma ekliyorum. Bu orta bölümde 12 ilmeğimiz oluyor hanımlar. Şimdi geri döndük. 14 olana kadar devam edecektik. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum orta kısımdaki. Şu 12. ilmeğim ve şişimden 1 adet ilmeğimi örerek yine orta kısma alıyorum. 13 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine buradaki 13 ilmeğimi öreceğim. Şu 13. ilmeğim. Şişimden 1 adet ilmeğimi daha örerek orta kısma ekledim. 14 oldu. Şimdi geri dönüyorum. Artık tabanımız hanımlar bu bölüm 14 ilmek üzerinden devam edecek. 14 ilmek olarak yapacağız. Kesimlerimize de başlayacağız artık. Yine bu aşamada ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hanımlar ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Sayarak gidelim bakın. Kenar ilmeğimle birlikte 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın tabanımda son bir ilmek kaldı. 14. ilmeğim. 14. ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kesimimi yaptım. Şimdi geri dönüyorum yine. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Yani tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın tabanımızda son bir ilmeğimiz kaldı. Bu sonuncu ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alıyoruz. İkisini birlikte keserek örüyoruz. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Tabanımız bu şekilde hanımlar 14 ilmek olarak örülüyor. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yine tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sonuncu ilmeğim kaldı. Şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndüm. Yine ipim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 14.'yü örerken kesim yapacağım. Tabanımız hanımlar bu şekilde yapılacak. Yapılacak işlem bu. Bakın 13. ilmeğimi ördüm. 14. de şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar 14 ilmek üzerinden tabanımızı yapacağız. Biz bu işlemi hanımlar bu sağ ve sol şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hanımlar hep birlikte bu sağ ve sol şişimizdeki ilmekler bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek üzerinden sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin tabanını ördüm ve geldim.
yan şişlerimdeki ilmeklerim bitti. Sadece tabanımda kullandığım 14 ilmeğim kaldı. Bu 14 ilmek üzerinde patiğimin bu arka bölümünü yapacağım. Yine bu bölümde haroşa örgüye devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi 13 ilmeğim kaldı. Hanımlar bu aşamada bu sıradaki bakın kenar ilmek yerleri var buralarda. Bakın ilk kenar ilmek yerine buraya. İlmeğin 2 kanadına birden şişimi takıyorum ve 1 adet ilmek çıkartıyorum. Tekrar 14 ilmeğim oldu. Bu şekilde patiğimizin arka bölümü bu yanlara da eklenmiş oluyor. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İpim karşıda ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Bu tarafta sağ taraftan ilmek çıkartırken ön yüzden çıkaracağız hanımlar. Yine buradaki bakın kenar ilmek yerine bu şekilde giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Burada da tekrardan yine 14 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden bir tane ilmek çıkartıyoruz. Bakın son 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girdim. Buradan 1 adet ilmek çıkarttım. Geri dönüyoruz. Yine ipim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Bu şekilde. Son 2 ilmeğimi kesiyorum hanımlar. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken ön yüze dönüyoruz, öyle çıkartıyoruz. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak hanımlar. Biz bu işleme son kenar ilmek yerlerimize kadar buraya ve buraya kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte son kenar ilmek yerlerimize kadar patiğimizin arka bölümünü sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim. Son kenar ilmek yerlerine kadar ördüm. Şimdi ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayarak keseceğiz hanımlar. Yine esnek bir kesim yapalım. Çok sıkmayalım. Bildiğiniz farklı kesim yöntemleri varsa onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın son bir ilmeğim kaldı. Onu da yine kesiyorum. Hemen bu aşamada hanımlar şöyle bir tığımı aldım. Burada böyle tümsek bir görüntü oluşmasın diye dibine şöyle sık iğne gibi batıyorum. Burayı şöyle düzleştirdim. Ardından sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen hanımlar bu ipimizin ucunu da arkaya doğru şöyle gizleyelim. Sıkılayarak şöyle arka ilmek aralarından şöyle geçirerek şöyle gizleyelim. Evet hanımlar, patiğimizi böylece bitirdik. Şimdi düğmelerini dikeceğiz. Hani dediğim gibi ben de düğme olmadığı için bu şekilde inci kullandım. Düğme daha çok yakışır. Hani muhtemelen düğmeniz varsa uygun. Düğme de kullanabilirsiniz. Yoksa inci boncuk falan da olur bu şekilde. Hemen bu ilik altlarına hanımlar denk gelecek yerlere şekilde iğne ile normal incilerimi diktim ben. Bu şekilde. Böyle sıkılayarak incilerimi buraya. Normal dikiş ipiyle diktim hanımlar ben. Çünkü incimin rengine uysun diye bak aynı yerden çıkmışım, incim geri çıktı. Ya bu dikiş işlerinde her videoda da söylüyorum ama çok da bir yetenekli değilim. Bakın hanımlar bu şekilde ilik altlarına gelecek şekilde dengeyi kurup düğmelerimizi dikiyoruz. Bu şekilde. Hemen bunu şöyle arkaya doğru gizleyeyim. Şöyle düğme atarak şöyle bir sıkılamak istiyorum. Sonrasında diğer iliğin alt bölümüne kadar şu şekilde çıkıp diğer incimi bu şekilde dikeceğim. 4 tane bu şekilde dikişimi yapacağım hanımlar. Bakın ilik altlarına gelecek şekilde dengeleyip dikiyoruz. Bu şekilde hanımlar düğmelerimizi dikelim gelelim. Evet hanımlar, incilerimi diktim. Böyle ilikledim bile burayı. Hemen bir de manken ayağımıza giydirelim hanımlar. Şöyle. Dediğim gibi hani düğme olsa daha mı güzel olurdu bilmiyorum. Ben şöyle sonuncu incimizi de şuradan bir ilikleyeyim hanımlar.
Çok güzel, çok şık bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Gayet güzel oldu hanımlar. Hemen şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde incilerimi buraya ilikledim. Çok güzel, çok şık durdu. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi patiğimiz böyle. Hatta şunu da şöyle ilikleyelim. Şöyle bakalım patiğimize. İşte. Hemen tabanımızı göstereyim hanımlar. Patiğimizin kenarları bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.